Stavanger turumuza 26 derece sıcaklıkta Stavanger'in en güzel sokağıyla devam ediyoruz. Gamla Stavanger'deyim şu anda. Arkadaşlar Vikinglerin evine hoş geldiniz diyor. Burası bu bölgeden başlıyor Viking şey diyor. 3 ayrı ada varmış. Hagesün tarafında Rogaland'da. Viking diyarına hoş geldiniz gibi bir şey var. Tabela vardı burada. Arkadaşlar bu demek Vikinglerin gemilerinin o başındaki işareti var ya, genelde ejderha başı gibi, onu ifade ediyormuş. Burası en eski yerleşim yerlerinden biri diyor. Haugland bölgesi. O Buknafjellet de nasıl diyeyim size, şurada bakın simgesi var. Genelde Viking botlarının başında böyle simgeler olur. Ona benzer bir ifadesi olduğu için onu simgeliyor diye anlatıyor. Bu da 3 ayrı adadan oluşuyormuş. Stavanger'le Bergen arasını bağlayan 3 adacık varmış. Burada onu gösteriyor, bu bölgeyi. O yüzden de Vikinglerin evine hoş geldiniz gibi bir tabela asmışlar oraya. Arkadaşlar şu an suya girmeden yokuş aşağı inmeye başladık tünelde. 5.8 kilometre bu tünel. Suyun dibinden geçeceğiz. Tekrar yokuş yukarı çıkacak büyük ihtimalle. Böyle adacık olduğu için Norveç, fiyortlardan oluşan bir ülke olduğu için mecburen tünellerden, köprülerden, deniz altından, denizin üstünden sürekli geçiş yapıyoruz. Adaları ancak birbirine bağlayabiliyorlar böyle. Şu an yokuş aşağı iniyoruz hala. Eğimden anlayabilirsiniz zaten. Şuradan şu an denizin dibinden gidiyoruz. Şöyle göstereyim. En dip seviyeye ulaştık. Şimdi buradan çıkışa geçeceğiz. Şimdi yokuş yukarı çıkacağız. Düşmezsek o zaman olmaz bize. Çift şerit oluyor burada yokuşa çıkışta, çünkü ağır vasıtalar hızlı gidemediği için hemen soldan geçiyorlar geçmek isteyenler. Evet. Plakaya bak, Elrock. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum çünkü artık saat 9'a geliyor ve biz şu an Stavanger'deyiz. Stavanger'i vloglayacağız bugün sizler için. Bence başlayabileceğimiz en güzel noktadan başladık. Şu an Sverdifjel'deyiz. Arkamda gördüğünüz 3 tane kılıç anıtı var. Tepeye saplanmış bir şekilde. Hikayesini birazdan sizlere anlatacağım. Buradan güzel görüntüler alıp şehir turuyla devam edeceğiz. Bu bölge arkadaşlar Norveç'in ilk kralı olan Kral Harald Hårfagre'nin diğer krallarla savaşıp Norveç'i tek bayrak altında topladığı, Norveç'i birleştirdiği, savaşı simgeleyen bir yer. Şu gördüğünüz fiyort ve bu karşıda gördüğünüz kılıçlar da kazanan kralı ve kaybeden 2 kralı temsil ediyor. Tepeye saplanmış olmasının sebebi de savaşın bittiğini, barış sağlandığını, artık tek bir birlik altında toplandıklarını simgeliyor. Stavanger'deki bu anıt 10'ar metrelik kılıçlardan oluşan bir anıt olarak yapılmış. 872 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam savaş. Daha detaylı araştırmak isterseniz internetten de bilgiler bulabilirsiniz bununla ilgili. Ve şöyle fiyorun tam açık noktasında 3 tane kılıç görebiliyorsunuz. En ikonik yerlerinden biri Stavanger'in. Şu an böyle hafif bir gün batımı da oluştu. Gün boyunca biz biraz güneşin tadını çıkarttık diyebiliriz. Bugün hava yaklaşık 20 derece falandı. Denize de girdik. Daha doğrusu çocuklar girdi, ben giremedim henüz. Yarın daha da sıcak olacakmış. Hazır sıcak günleri yakalamışken biraz D vitamini depoluyoruz. Şöyle biraz daha yakından çekeyim. Bir yandan da etrafı size drone'la çekiyoruz.
Arkadaşlar parkın kenarında bir şey dikkatimizi çekti. Bisikletçilerin bisikletleri bozulursa diye tamir kiti bırakmışlar. Bakın alet edevat her şeyi var. Şişirme pompası, basınç ölçüyor, aynı zamanda ne bileyim aklınıza gelebilecek bütün her şey var yani ücretsiz bir şekilde buraya koymuşlar. Ata deniyor şu anda. Hemen böyle sahilin kenarında, zaten burada herkes bisikletle geçtiği için buradan. Çok iyi düşünmüşler ya. Takdir ettim. Hala şu an denize girenler var. Akşam neredeyse 10 olacak saat. Arkadaşlar burada deniz kenarında Orman Lenge diye bir park alanı var. Hem park alanı hem de denize girebiliyorsunuz. Ayrıca savaşı temsil eden Viking anıtları var. Şurada bir düğün çekimi var şu anda. Düğün fotoğraf çekimi yapıyorlar tam gün batımına karşı. Gün batımın güzelliğine. Bulutlar çok güzel oldu. Şöyle biraz daha yakından çekeyim size. Buradaki heykelleri tamamen ahşaptan yapılmış. Bran Hill. Bu Kral Harald. Buradaki savaşı temsilen yapılmış bunlar. Böyle bir yer arkadaşlar, biraz böyle değişik atmosferi var. Karşıdaki evler çok hoşuma gitti. Bu Stavanger'deki evler bayağı bir lüks dışarıdan baktığınız zaman. Belki bu bölgedekiler öyledir bilmiyorum. Çoğunluğu yeni gibi gözüküyor. Stavanger turumuza 26 derece sıcaklıkta Stavanger'in en güzel sokağıyla devam ediyoruz. Gamla Stavanger'deyim şu anda. Sokağı birlikte turlayalım istedim sizinle. Buraları daha önce gelip çekmiştim ama o zaman tabii ki çok fazla fırsatımız olmamıştı. Tüm sokağa dolaşamamıştım. Şimdi sizinle birlikte yeniden keşfe çıkmış olacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burada mini bir park var. Ben böyle merdivenlerden aşağı inerek Gamla Stavanger'e giriş yapabilirsiniz. Burada zaten böyle minik minik beyaz evcikler var. Sokağın üstü de çok güzel, altı da çok güzel. Her iki tarafta da dolaşabilirsiniz. Parkın içinden de yürüyebilirsiniz. Burası Stavanger'in eski yerleşim yeri. Evlerin çoğu beyaz renkli zaten. Güzel yapan da o. Merdivenlerden düşmeden inebilirsek. Stavanger'de ki 3. günümüz. Bu akşam da burada kalıp Kristiansand'a doğru yola devam edeceğiz. Şöyle. Bu alt caddeden bir önce gideyim. Sonra yukarıyı da çekeceğim sizin için. Ben caddeyi çekmek istediğim için size çok da vaktimiz yok. O yüzden müzelere giriş yapmayacağım. Ama tabii ki gelmişken müzeleri de gezebilirsiniz. Arkadaşlar aşağıda marina var. Kruz gemileri falan da buraya yaklaşıyor. Bu tarafta Gamla Stavanger 2-3 cadde yukarıya doğru sokak sokak çıkabilirsiniz. Şöyle aşağıya bir çekeyim var. Burada yol daraldı. Hazır inmişken. Buradan Lise Fjord turları var. Bütün gün gemiyle kruz gemileri de kalkıyor buradan ya da bot turları var. Onlarla geziyorsunuz fiyortları ve Prekestolen yani dik bir kaya var. Yamaçta böyle dimdik bir açıyla inen. Oraya tırmanış yapılıyor genelde. Tırmanış yapamıyorsanız botlarla fiyortların arasından geçip orayı da görüp çekebilme şansınız var. D vitaminine doyduğumuz günlerden bir gün bugün, gerçekten son 2-3 gündür hava çok güzel. Ve kemiklerimiz ısındı diyebilirim. 26 dereceleri gördük yani şükür. Stavanger burası merkeze doğru gidiyor zaten. Şöyle etrafı tutayım size. Botlar, fiyort turları falan, hop in hop off turları yapabilirsiniz. Turistler gezdiriyorlar turistleri. Fiyatları bilmiyorum, onlara internetten bakmanız lazım. Çok fazla turist var bu bölgede. Gamla Stavanger hemen arkası gördüğünüz gibi sokakta. Böyle. Stavanger'in limanı burası esasen. Ama arkaya doğru, şehir merkezine doğru açılıyor yol.
Burada da fjord turları başlıyor. Arkadaşlar içeride Viking deneyimi yaşayabilirsiniz falan yazıyor. Biletli 175 kron. Viking evi var diyor. Büyük ihtimalle işte yine görsel bir şeyler var. Viking dönemine ait. Belki bir şeyler canlandırıyorlardır. Tam içeriği daha önce girmediğim için bilmiyorum. Onu bir araştırıp bilgisini size bırakacağım açıklamaya. Şu an benim oraya girip çekme şansım yok zaten. Fazla vaktimiz olmadığı için etrafı sizler için çekmeye devam ediyorum. Ve sokakta evlerin çoğu beyaz renkli. Şu tarafa doğru yürüyeceğim. Yukarıda bir park var. Şuradaki ev satılıkmış. Ne kadar acaba merak ettim. Şu saatte fazla turist yok ama akşam saatleri daha kalabalık olur diye düşünüyorum. Şurada bir bina var, hemen altı dondurmacı. Yorulursanız bir soluklanabilirsiniz. Ara sokaklara da girin mutlaka. Ara sokaklar da çok güzel. Hemen bu tarafta müze var. Ziyaret etmek isterseniz. Yetişmiş Graphics Museum diyor. Evet, şu an müzeleri gezecek zamanım yok. O yüzden oraları pas geçiyorum. Bence sokakların en güzeli burası. Daha böyle çiçekli evler, süslü, güzel kareler yakalayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sokağa da bakacağım. Çok hoş hepsi. Evet, şu aşağısı meydan. Hemen şu sol tarafta bir tane balık ürünleri falan yiyebileceğiniz restoran var. Sağlı sollu bir sürü restoran var burada. Yemek yiyebileceğiniz kafeler var. Alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Kilise, eski bir kilise. Yeni evli birileri gelmiş herhalde buraya. Stavanger Katedrali diyeyim ben size, kilise demeyeyim de. Şimdi ben devam ediyorum. Neler var çekecek bakmak için. Stavanger'in eski yerleşim yerlerinde evler çok katlı değil. Yeni yerleşim yerlerinde böyle apartman tarzı yerler de görebiliyorsunuz. Karşılarına buldum, bakın İstanbul restoran. Burada çok fazla Türk de var. Aynı zamanda. Hem NATO yerleşkesi, NATO askerlerinin bulunduğu alan Stavanger'de, hem çok fazla Norveç'in büyük bir oranda petrol çıkarttığı şehir Stavanger. Dışarıdan çok göç alıyor. Çok da turist geliyor Stavanger'e. Ve neredeyse bu şehre kar yağmıyor diyebiliriz. Çok fazla soğuk olmuyor. Norveç'in nadir kar yağar şehirlerinden birisi Stavanger. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Ride 10 deep into town. Another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep to traveling on. Burası da Stavanger'in en renkli sokağı. Fargegaten diye geçiyor. Arkadaşlar burada sağlı sollu kafeler falan da var. Barlar, kafeler, Valhalla, restoran. Burada güzel kareler yakalayabilirsiniz. Evler böyle renkli renkli hepsi. Şu saatte bile kalabalık, bayağı akşam düşünemiyorum buraları.
Öyle saatinde bile kalabalık yani. Aa, gelinle damat geliyor. Gratulere. Oo, gelin geliyor. Arkadaşlar az önce kilisenin önünde çektiğim araba vardı ya, gelinle damadı burada karşılaştık, çekmiş oldum, onlar da kayda girdi. Ölümsüzleştirdik bu anı. Çekime karşı kıyıdan başlamıştım. Böyle dolaşıp şehrin o merkezine dolaşıp buradan aşağıya inip şu hemen karşıda kırmızı bir bina var. Onun biraz ilerisinden araya girdiğiniz zaman Fargegaten'e geçiyorsunuz zaten. 1500 tane Türk aile yaşıyormuş arkadaşlar. O yüzden çok fazla restoran, kafe, işte Türk ürünlerini satın alabileceğiniz marketler bulmanız mümkün. Biz de az önce alışveriş yaptık. Orada birisiyle tanıştık. Beyşehir'denmiş galiba. Dükkanın sahibi. O söyledi 1500 aile var burada, çok Türk var diye. Ne güzel şehir Stavanger. Genelde Türkler güney kesimlerini tercih ediyorlar daha sıcak olduğu için. Arkadaşlar buraları artık gezdik. Her yeri tek tek çekemiyorum vakitsizlikten. Çünkü yola devam da etmemiz gerekiyor. Şimdi kamp yerine doğru gidiyoruz. Karnımız acıktı. Karnımızı doyuralım. Sonra belki akşam tekrar çıkabiliriz. Belli olmaz. Görüşürüz. Ne var acaba burada? 2 tane polis arabası gelmiş. Onu kesmişler. Evet. Biz oradan mı gidecektik? İki tekeri birden parçalanmış. Nasıl oluyor ki? Ve hem ön hem arka bak patlamış, çok kötü. Onu götürmeye çalışıyorlar. Yolu açmak için. O nasıl patlamış ya öyle? Çok kötü patlamış, tekerleri komple parçalanmış. Yok normalde de. Onu da polis kendisi sürmüş bak arabayı. Tek tek geçiriyorlar o yüzden. Bak direkt jantları gözüküyor. Jantlarla sürüyordu zaten. Aynen. Lan 2 araba gelmişler ya. Büyük olay var. 3 araba vardı. 3 araba vardı ya. Çok büyük olay olmuş gibi. Fotoğraflarını çekiyor. Bizi geçirecek şimdi. Hatta bak şimdi teker ediyor. Arkadaşlar burası neredeyse şehrin göbeğinde, demir çağından kalma bir İskandinav yerleşkesi. Sadece şu içerisi geziliyor. Diğer binalar kapalı şu anda. O çağı anlatan içeride insanlar var. Birazdan çekeceğim içerisini size. Birkaç tane böyle yapı var. Burası demir çağından kalma o döneme ait insanların yerleşke hayatını anlatan bir müze. Şunların içerisine şu an baktım, açık değil. Ama onların da içi büyük ihtimalle ev gibi. O dönemden kalan kalıntılar üzerine yeniden inşa edilmiş aslına uygun şekilde. Stavanger'in şehir merkezine çok yakın bir yerde burası. Gezmek isterseniz alternatif olarak o dönemi merak edenler için bir alternatif rotası ekledim buraya. Som om det er et litt finslig rom, litt staselig. Litt mer staselig enn det vi ser i litt fattigere gårder. Så her ser du for eksempel at vi har en del tekstiler på veggene. Teppe, som både hjelper på isolering, og rikdommen sin på en fysiske måte. Og det var ofte gjort gjennom tekstil. Klen også noen gikk med. Arkadaşlar eskiden demir çağında bu şekilde evlerde ısınıyorlarmış, yatıyorlarmış, konaklıyorlarmış. Burası demir çağından kalma bir yer, az önce de bahsettim. Tekrar inşa edilmiş aslına uygun şekilde kalıntıların üzerinden. Burası ahırlarıymış. Hayvanların birlikte yaşadığı bir ahır yapmışlar. İçeride sesler var. Sadece hayvanlar yok da.
İşte karşıda adam anlatıyor. Burası ağır kısmı. Bunu ye. Yazın bunu yesene. Ata git yemek ver hadi. Norveç denizleri bol sürprizli. Şunu yedireceğim. Batu yemez ki. Ata kaçma, gel. Yiyecek biri yiyecek. Allah. Allah. Kampımız şehir merkezine çok yakın. Stavanger'deki zaten şehir merkezindeki tek kamp burası. Musvangen diye bir kamp. Çevresinde falan gezilecek yerler de var. Park alanları, yürüyüş parkurları. Bayağı da büyük bir kamping ama öncesinden gelip rezervasyon yapamıyorsunuz. Gelip burada 12 ile 4 arası yer bulmanız lazım. Önce gelen yeri kapar. Drop-in yapıyorsunuz yani. O yüzden bir gün öncesinde bulamadık, bir gün sonrasında bulduk yer burada. Burada her yerde kuğular var. Ve hiç kaçmıyorlar, çok böyle evcil gibi olmuşlar artık yani. Yakınınıza kadar geliyorlar, elinizde besleyebiliyorsunuz. Hemen şurada bakın şey var, belediyenin havuzu var. Giriş ücretleri çok pahalı değil. Kampın yakınında olduğu için orayı da değerlendirebilirsiniz. Çocuklu o aileler için güzel bir avantaj olmuş. Genel olarak kamp alanını beğendik. Hem merkeze çok yakın, hem havuzu var, hem kocaman bir ormanlık alanı var, yürüyüş yapılabilecek, park var içerisinde birkaç tane. Arkadaşlar şu an saat gece 11. Stavanger'de hava kararıyor. 11'de böyle bir pembeleşti bulutlar. Birazdan kararacak. Burada tam karanlık olmaya başladı artık. Güne indikçe hava kararıyor. Temmuz'da bizim oralarda çok karanlık olmasa da bu taraflar karanlık olmaya başlıyor. Geç kararıyor ama yine de kararıyor. Hafif bir. Buradaki son akşamımız, toparlandık yavaştan. Yarın sabah erkenden yola çıkacağız. Kristiansand'a doğru yolculuğumuz başlayacak. Burayı çok fazla gezemedik. Fazla vaktimiz yoktu. Çocuklar biraz deniz, kum, güneş, havuz yapmak istedi. O yorgunlukla da gezi fazla güzel olmuyor. Çocukların biraz gönlünü yaptık. Elimizden geldiğince de gördüğüm yerleri sizler için çektim. Umarım beğenirsiniz. Yeni yerlerde görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi geceler.